Merhaba, ben Süreyya. Ben de Sena. Biz koruma uzmanı mimarlarız. Tarihi yapılarda enerji verimliliği üzerine çalışıyoruz. Bu videomuzda tarihi evlerde ısı ve su yalıtımını iyileştirmek için nasıl profesyonel onarımlar yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Tarihi evlerde yaşam projesi kapsamında hazırlamış olduğumuz bu video serisinin başka bölümlerinde tarihi yapılarda enerji verimliliğinin önemini anlatmış, evinizde kendi kendinize uygulayabileceğiniz iyileştirmelerden de bahsetmiştik. Basit bakım ve onarım kapsamında yapıya zarar vermeden uygulayabileceğiniz pek çok yöntem mevcut. Ancak esaslı onarım yapılması gerektiğinde uzman ve profesyonellerden yardım almalısınız. Enerjiyi daha akıllıca kullanmak için tüm yapılarda enerji kayıplarını engellemenin başlıca gereklilik olduğu artık biliniyor. Sadece yeni inşa edilen binalarda değil, halihazırda var olan yapılarda da çevre dostu çözümler üretmek ve uygulamak çok önemli. Tarihi yapınızın yalıtımını profesyonel yöntemlerle nasıl iyileştirebilirsiniz? Gelin beraber bakalım. İçinde bulunduğunuz tarihi yapıdaki ısı kaçaklarını en aza indirmek için öncelikli olarak yapının ne kadar enerji harcadığını bilmelisiniz. 2020 yılı itibariyle tüm yapılarda yapılması gereken bu ölçüm için yapınızın enerji kimlik belgesini almanız gerekir. Bu belgenin oluşturulması için de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurmalısınız. Enerji kimlik belgesiyle yapınızın mevcut yalıtım performansını öğrenip alacağınız profesyonel yardımlara buna göre karar verebilirsiniz. Bu ölçüm yapılırken danışmanların kullandığı termal kamerayı takip ederseniz yapınızın hangi bölgelerinde ısı kaybı olduğunu görebilirsiniz. Isı yalıtımı için öncelikle kontrol edilmesi gereken yapının uygun bir bina kabuğuna sahip olup olmadığıdır. Burada bina kabuğu terimiyle kastettiğimiz yapının çatı, duvar ve zemin olmak üzere her tarafında uygun yalıtım malzemesiyle sarılıp sarmalanmış olmasıdır. Yalıtım bağlamında önereceğimiz yöntemler enerji verimliliği alanında pasif, yani kullanılırken enerji tüketmeyen metodlardan bazılarıdır. Binanın mevcutta enerji harcayarak kullandığı ısıtma, soğutma, havalandırma ve tesisat sistemlerinde değişikliğe gitmeden sadece yalıtım yapılsa dahi görece çok zaman ve para harcamadan büyük iyileşmeler görülür. Yalıtım için öncelikli olan çatı yalıtımının iyileştirilmesidir. Çatıdan çok ısı kaybı olduğu tespit edildiği durumda mevcut çatı katmanları arasındaki yalıtım malzemesi varsa iyileştirilmeli, yoksa uygun malzeme ustası tarafından uygulanmalıdır. Piyasada bulunan çeşitli malzemelerin içinden hem yapıya hem de yapının bulunduğu iklim ve koşullara uygun olanı yine ustası tarafından önerilecektir. Türkiye'de pek çok bölgede dış cephe için kullanılan ve mantolama köpüğü de denilen XPS levhalar çatı yalıtımı için de kullanılabilir. Enerji kimlik belgesindeki değere ve çatı katmanlarının fiziksel olarak izin verdiği ölçüye göre levhaların farklı kalınlıkta olanları tercih edilebilir. Çatıda bir diğer önemli başlık ise su yalıtımıdır. Su yalıtımının sağlanması da yine işinin ehli olan usta tarafından yapılacaktır. Yaygın olarak su yalıtım membranlarının kullanıldığı günümüzde membranlara alternatif olarak sürme su yalıtım malzemeleri de mevcuttur. Likit olarak birkaç kat şeklinde uygulanan bu sistemin kalınlığına ve türüne duruma göre ustası karar vermelidir. Zemin ve cephe yalıtımı için de yine çatıya benzer süreçler söz konusudur. Enerji kimlik belgesinde yer alan zemin ve cephe yalıtım değerlerine göre gerekli iyileştirmeler uygun malzeme ve uygulamayla sağlanabilir. Pek çok tarihi yapıda duvarlara yalıtım malzemesi yerleştirmek, duvar ve tavanlardaki özgün dekoratif öğeler nedeniyle mümkün olmayabilir. Bu sebeple her yapıya yapılacak uygulama kendi içinde değerlendirilmeli ve tarihi yapıya zarar vermeden mümkün olan tüm iyileştirmeler yapılmalıdır. Zemin yalıtımı yaparken su yalıtımını ayrıca düşünmeliyiz. Bazen zemin veya bodrum katlar sokak seviyesinin altında kalabiliyor. Bu durumda sokak tarafındaki duvarlarda su yalıtımı olduğundan emin olun. Yoksa yapınızın temelinde birikecek olan su hem temeli zayıflatır hem de duvarlara tırmanarak bunlara zarar verir. Çatı, cephe ve zemin yalıtımından sonra düşünülmesi gereken şey açıklıkların iyileştirilmesidir. Pencereleri iyileştirmek için kendi kendinize uygulayabileceğiniz yöntemlerden bir diğer videoda bahsetmiştik. Pencerelerin ısı tutma değerleri basit onarımlarla iyileştirilemeyecek durumdaysa pencereleri değiştirmek gerekebilir. Günümüzde pek çok yeni yapının penceresinde çift cam kullanılmaktadır. Eğer pencerelerinizde tek kat cam bulunuyor ve yapınızın ısı kaybına sebep oluyorsa siz de yalıtımı iyileştirmek için pencerelerinizi çift cam olacak şekilde yenilemeyi düşünebilirsiniz. Türkiye'deki iklim şartlarında çift camlı sistemler şimdilik yeterli görünse de yalıtımda daha iyi sonuçlar alınması için 3 ve daha çok katmanlı uygulamalarda görülmeye başlanmıştır. Tarihi evlerde sıklıkla yapılan hatalardan biri de PVC pencereler taktırmaktır. Bu pencereler geçirimsiz olduğu için hem evinizin hava almasını engelleyecek hem de yapının niteliğine uymadığı için evinizin tarihi ve estetik değerini düşürecektir.
Pencerelerin yalıtımını iyileştirmek için uygulanabilecek daha doğru bir yöntem, içlerine ya da dışlarına kepenk eklemek olabilir. Ancak bunu yaparken mevcut tarihi yapıların özgün dokusunda böyle bir elemanın bulunup bulunmadığına dikkat etmelisiniz. Sizin yapınızda ya da çevre yapılarda örneğini gördüğünüz bir iç ya da dış kepenk sistemini tecrübeli bir marangozla uygulayarak ısı kayıplarını minimuma indirebilirsiniz. Kepenk sistemlerine ek olarak içeriden uygulanabilecek bir diğer yöntem de ikinci cam kullanmaktır. İkinci cam uygulaması ısı kaybını %50'ye kadar engelleyebildiği gibi ses yalıtımı konusunda da yardımcı olur. İkinci cam sistemi mimari koruma açısından pencereleri çift camlı çerçevelerle değiştirmekten daha uygundur. Pasif yöntemler genellikle kış boyunca ısıyı içeride tutmak için düşünülse de iklim koşullarına göre bazen yaz aylarında yapıda gerçekleşebilecek aşırı ısınmayı önlemek için de kullanılabilir. Özellikle güney ve güneydoğu bölgelerinde yapıların güneye bakan cephelerinde aşırı ısınma sorunuyla karşılaşılabilir. Bunun için de klima gibi soğutma sistemlerinden faydalanmanın öncesinde evdeki doğal havalandırma sistemi iyileştirilmelidir. Buna ek olarak yapının açık ve kapalı alanlarına yerleştirilecek bitkilerin yoğunluğu da özellikle kurak iklimlerin olduğu bölgelerde bir serinletme etkisi yaratacaktır. Yalıtımdaki her boşluk bina kabuğunu zayıflatacak ve soğuğu geçirerek bina kullanıcılarını rahatsız edecektir. Daha da önemlisi içeride harcanan enerjinin kaybına sebep olacaktır. Tarihi yapıda yalıtımın bütün mimari elemanları kapsayacak şekilde bütüncül olarak düşünülmesi bu anlamda çok önemlidir. Bunun da ötesinde kısmi yalıtım sonucunda sızıntı ve ısı köprüsü denilen yalıtımın bulunmadığı ve soğuk alan yerlerde nem oluşabilir ve bu durum binanın malzemesine zarar verebilir. Yalıtım sistemi tecrübeli uzman ve profesyonellerle her tarihi yapının kendi koşulları içinde düşünülmelidir. Bir yapı için uygun olan bir çözüm diğerinde hiç etkili olmayabilir. Ayrıca yapının bulunduğu iklim kuşağı için kullanılacak yalıtım malzemesi ve yöntemi değişkenlik gösterecektir. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz iyileştirmeleri ilgili videomuzdan öğrenip uyguladıktan sonra gerekli olduğunu düşündüğünüz profesyonel uygulamalar için bu videodaki önerileri takip edebilirsiniz. Enerji tasarrufu için profesyonel çözümler videomuzda da yalıtım dışında tarihi yapılarda enerji verimliliği için neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Videolarımızı tarihi yapılarda yaşayan tanıdıklarınızla paylaşmayı unutmayın. Tarihi bir evi kullandığınız ve bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.